Derinkuyu hakkında tarihin önde gelen felsefecileri ve günümüzün modern tarihçi ve araştırmacıları çok şey söyledi. Arkeologlar bu büyüleyici terk edilmiş yeraltı şehrini incelemeye başladılar. 85 metreye kadar bir tabana sahip olduğuna inanılmasına rağmen 40 metre derinliğe ulaşmayı başarabildiler. Şu anda 20 yeraltı seviyesi keşfedildi. Sadece üst 8 seviye ziyaret edilebiliyor. Diğerleri ise kısmen engellenmiş ve görmek kesinlikle yasak. Peki değerli arkadaşlar, sizce neden yasak olabilir? Andrew Collins, Graham Hancock, Red Flem Ant veya Colin Wilson gibi Anglo-Sakson ülkelerdeki tanınmış yazarların bir düşüncesi var. Ortadan kaybolan Mezopotamya veya Mısır'dan çok önce gelişmiş medeniyetler vardı ve Derinkuyu da onlardan biriydi. Onlara göre tüm uygarlıklar için geçerli bir görüş vardı. 11 ya da 12 bin yıl önceki iklim değişikliği tarihin akışını durdurdu ve gezegenin tüm kültürleri arasında yaygın olan tufan ya da Atlantis'in batışı gibi efsanelere yol açan bir çeşit yok oluş yaşandı. Kapadokya'daki yapılar da dahil olmak üzere bu bölgenin oldukça esrarengiz olduğu düşünülüyor. Derinkuyu için basit ama önemli sorular var. Örneğin kazı için ne kadar zaman harcandı? Kaç kişi çalıştı? Enkazı yüzeye nasıl çıkardılar? Nereye attılar? Ve hangi ırk ya da ırklar yaşadı? Ve Derinkuyu'yu incelemeye başlıyoruz. Eski zamanlarda medeniyetler belki de kendilerini gezegende meydana gelen bir felaketin zararlı etkilerinden korumak için yer altına taşındılar. Türkiye'de bulunan ve sakinlerinin kalıcı olarak yaşadığı devasa bir yeraltı şehri içinde durum aynen böyle olabilir. Önceden de bilinen bir yer olan Kapadokya bölgesinde oldukça büyük ölçekte bir yeraltı yerleşimi bulundu. Bu keşfe benzersiz kılan şey sakinler için oynadığı kalıcı roldür. İlk analizin ortaya koyduğu gibi bu yeraltı kompleksinin sakinleri sadece burayı içeride saklanmak için kullanmadılar. Aynı zamanda hayatlarının çoğunu bu tünellerde geçirdiler. Karbon tarihlemesi gizemli gömülü kompleksin yaklaşık 3600 yıl önce bu bölgede bir imparatorluk kuran eski halkları olan Hititlerden önce geldiğini ortaya koydu. Nevşehir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver çok fazla bilgi vermeden yerel medyaya yaptığı açıklamada coşkusunu şöyle dile getirdi. Çalışmalar bittiğinde Kapadokya'nın tarihi yeniden yazılacak. Önemli keşiflere ulaştık. Yeni uzun tüneller ve insanların birlikte yaşadığı alanlar. Keten tohumu yağının üretildiği yerler. Yeraltı şehrinde çeşitli yaşam alanlarını birleştiren şapeller ve tüneller bulundu. Yeraltı kompleksinin keşfi. Olağan dışı kompleks bir kentsel gelişim projesi için bölgede kazı yapan bir grup işçi tarafından tesadüfen bulundu. Bölgeye ilk ulaşan arkeologlar yaklaşık 3000 yıl önce tahmini 20 bin nüfusa ev sahipliği yapan Türkiye'nin bu en büyük kazılmış yeraltı yerleşimi olan Derinkuyu'nun benzersiz olduğunu düşündüler. Buradaki temel fark bu insanların yüzeyin altında kalıcı bir barınma ve korunma alanı bulan sakinlere göre yüzeyde ise sürekli olarak savaşların meydana geldiği de düşünülüyor. Çanakkale Üniversitesi Jeomühendisliği bölümünde doçent olan Özcan Çakır, ilk başta geniş tünellerin uzun mesafelerde yiyecek taşıyan insanlara güvenli geçiş sağlayan tarım yolları olarak kullanıldığına inanıyordu. Profesörün fikrini değiştirmesine neden olan şey sitenin kalıcı doğasına işaret eden daha geniş araştırılmış ve incelenmiş tünelin sonunda keşfedilen tatlı su kaynağıydı. Bu yeraltı geçidinin oranları hakkında bir fikir edinmek için Nevşehir dahil çevre illere yani kilometrelerce uzağa devam ettiği gerçeği herkesi şaşırtıyor. Sitenin yaklaşık 460 bin metrekareye sahip olduğu tahmin ediliyor. Eserler ve yapılar. Arkeologlar tarafından bulunan eşyalar arasında muhtemelen tütün ve diğer bölgeye özgü psikoaktif maddeleri içmek için kullanılan sepiolit mineralinden yapılmış boru şeklindeki aletler vardı. Bu, yüzeyin altındaki bu yerleşimin kalıcı doğasına dair başka bir ipucu sunuyor. Araştırmacılar yeraltı geçitlerini aydınlatmak için, lamba yağı üretimi için barınakların, mutfakların, şapellerin, mahzenlerin, merdivenlerin ve keten tohumu preslerinin oldukça özenle yapılmış ayrı ayrı yerleşimlerini buldular. Belediye Başkanı Ünver şunları söyledi. Burası
sakinlerin kalıcı olarak ikamet ettiği gerçek bir yeraltı şehri ve geçici olarak yaşadıkları diğer yeraltı şehirleri gibi değildir. Dünya tarihi hakkında da çok önemli bilgi ve keşiflere ulaşacağımızdan eminiz dedi. Tarih yeniden yazılıyor. Kalıcı olarak yer altında yaşayan insanların bu müthiş keşfi aslında yerleşik tarihsel kayıtları değiştirebilecek birkaç sorudan daha fazlasını da gündeme getiriyor. Bu amaçla spekülasyonların en dikkate değer olanlarını vurgulamakta fayda var. Bu insanlar yüzeydeki acımasız bir felaketin sonucu olarak orada yaşamaya zorlanmış olabilirler mi? Bildiğiniz gibi kanalımızda videolarda yer verdiğimiz Sümer tabletleri metinlerinde Anadolu ve Mezopotamya üzerinde nükleer savaşın meydana geldiğini, ayrıca Mahabharata videomuzda Hindistan dolaylarında büyük ölçekte yine nükleer savaşın tanımlarının yapıldığı yazıtların bulunduğunu sizlere videolarda anlatmıştım. Linkleri açıklama bölümünde göreceksiniz. Mutlaka izleyin. Ayrıca bir dipnot daha, biliyorsunuz ki Güneydoğu Anadolu bölgesi dahil Mezopotamya üzerinde binlerce kilometrelik alanda yanmış kayaların bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Sorumuzu tekrarlayalım. Bu insanlar yüzeydeki acımasız bir felaketin sonucu olarak mı yer altında yaşamaya başladılar? Uzak geçmişte nükleer bir savaş bu bölgeyi hiç sarmış olabilir mi? Uzun zamandır unutulmuş bir ırk burada mı yaşıyordu? Ve en önemlisi, eğer gerçekten böyle olsaydı Türk yetkililer bu egzotik gerçeği açıklar mıydı? Bildiğimiz kadarıyla Ubayd adı verilen esrarengiz bir kültür M.Ö. 6500 ile 5000 yıllar arasında gelişti ve yaşadı. Türkiye'nin doğusunda eski Mezopotamya bölgesinde varlığını sürdürdüler. Bu uzak kültüre ait eserler arasında arkeologlar yavrularını emziren dişi sürüngenleri, çok sayıda sürüngen benzeri figürinler keşfettiler. Araştırmacılar bu eserlerin ritüel bir amacı olmadığına inanıyorlar. Bu yüzden bugün bile bir gizem oluşturuyorlar. Bununla birlikte Türkiye'de yeni keşfedilen yeraltı kompleksiyle tüm şaşkınlıklara rağmen bir tür insansız sürüngene ithaf etmek için kullanılan ritüelistik nesneler olduğu ortaya çıkabilir. Bu Sümer öncesi figürinler arasında bir benzetme yapılabilir. Tünel ağı bir zamanlar Ubaydlerin geliştiği bölgeye nispeten yakındır ve yer altında yaşayan sürüngen insansıları düşünürsek bu gizem mantıklı olmaya başlıyor. İnsanlar yüzeydeki herhangi bir tehlikeden kaçmak için aynı uygulamaları benimsediklerinden türümüzün bir zamanlar bu sürüngenlerle etkileşime girdiğini tahmin edebiliriz. Etkileşimlerinin kanıtı açıkça sürüngen özelliklerine sahip bu şaşırtıcı figürinler olabilir. Ayrıca araştırmacıların saptadığı önemli ve halktan gizlenen gerçeklerden biri de şudur. Özellikle Türkiye, Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Mezopotamya, Aden Körfezi'ne kadar olduğu gibi bu bölgenin birbirine bağlı bir şekilde yüzlerce kilometre uzanan yeraltı şehirlerine sahip olduğu düşünülüyor. Ancak bu sadece daha fazla araştırılması gereken bir varsayımdır. Bu gizemi çözmenin en iyi yolu, yeraltı sahasının ilk bölümünü 2017'de halka açık hale getirme sözü veren Türk yetkililerden geliyor. Arkeolojik proje, arkeolog Semih İstanbulluoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine ediliyor. Şimdiye kadar UNESCO temsilcisi Aziz Kotar tünelleri inceledi ve fotoğraf çekerek görüntüleyebildi. Ancak gizli anlaşma onları kamuya açıklamasını yasaklıyor. Peki bu bölgede yasaklanan şey nedir? Bambaşka insansı ve hayvansı bir ırk olabilir mi? Tarihin unutulmuş veya inkar edilmiş parçalarını bir araya getirmek bizi geçmişin alternatif bir versiyonuna götürebilir. Bunu bilmemize izin verilip verilmeyeceği henüz belli değil, ancak sahip olduğumuz en iyi kanıt Türkiye'deki bu zorlu koşullarda oluşturulmuş yeraltı şehrinden gelebilir. En kısa zamanda bu bölgeyi incelemekte fayda var değerli arkadaşlar. İsterseniz konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Kapadokya'da bulunan Derinkuyu'nun yeraltı kompleksi 70'li yıllarda popülerlik kazanmış olsa da İsviçreli bilim adamı Erik von Daniken'in tanrıların altını Derinkuyu aracılığıyla dünyaya sunması özellikle ülkesindeki arkeologlar arasında uzun zamandır soru işaretleri uyandırmıştı. Bu arada en kısa zaman içerisinde Erik von Daniken'in Tanrıların Altını isimli kitabını sesli kitap olarak video halinde kanalımızda bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Devam edelim.
Kökenleri hakkındaki söylentiler tarihi kayıtlara göre yapımı binlerce yıl öncesine dayanan zamanın karanlık bir tarihine kaydolmuştur. Ancak Derinkuyu bu yazarın da araştırmak istediği diğer paralel gizemleri gizliyor. Derinkuyu eşittir derin kuyular şehri. Kapadokya yüksek manyetik bölgedir. Geleneklere göre ilk olarak evrensel tufandan sonra ortaya çıkan bölge. Toros Dağları'nın kuzeyinde ve tesadüfen değil, büyük bilginin beşiğidir. Hania Jakovski, Simyacıların Komplosu kitabından. Derinkuyu, Kapadokya'ya 29 kilometre uzaklıkta bulunan bir site alanı. Aslına bakarsanız unutulmuş ve asıl gerçek şu. 1963 yılında Ömer Demir, 4 kilometre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 85 metre aşağıda dar bir yeraltı galerisinin varlığını ortaya çıkardığında Türkiye şok oldu. Bu korkutucu rakamları Derinkuyu'ya işaret eden daha az endişe verici veriler takip ederek halkın ilgisi azaltıldı. Çünkü her adımda ele oldukça ilginç veriler geçiyordu. Kısa bir süre önce ölen Ömer Demir'e dönelim. O, Tarihin Beşiği isimli bir kitap yazdı. Derinkuyu'ya bağlanan 36 yeraltı kentinin varlığına dikkat çekiyor. Ancak daha birçoğunun da var olduğunu iletiyor. Derinkuyu, yüzeysel tarihçilere göre toplanma yeri, mahzenleri olan, ahırları olan diğer unsurların da yanı sıra zamanında yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı bir sığınaktı. Diğer taraftan 18 yüzyılı aşan bir antik çağa sahip, Paleolitik döneme kadar uzanıyor. Onlara göre zor bir bilmece olarak adlandırılıyor. Bu anıtsal yapının arkasındaki gerçek mimarlar hakkındaki büyük soruyu çözmek için başlatılan ilk hipotezler, daha sonra öğreneceğimiz gibi kriterleri birleştirmede oldukça yardımcı olacak. Bunu inceleyen en önemli isim Jenofonte. M.Ö. 431-354 yıllar arasında yaşadı. Tarihçi, savaşçı, antik Yunan filozofu, Sokrates'in öğrencisi ve yazdığı klasik eserle tanınan bir isim. İç kısım anlamına gelen Anabasis kelimesi ve alternatif başlığı olan 10.000 Seferi adını taşıyor. Orada Jenofonte, Pers prensi genç Kirios'un kardeşi 2. Artaxerxes'e karşı komplosunu anlatıyor. Ancak bu hikaye Derinkuyu'yu işaret ediyor. Xenofon şöyle yazıyor. Anadolu'da yaşayan insanlar evlerini yer altında kazmışlar. Bir aileyi, evcil hayvanlarını ve depoladıkları gıda malzemelerini barındıracak kadar büyük lojmanlarda yaşamışlardı. Yer altındaydılar. Başka bir ipucu, Derinkuyu anlamına gelen bu bölgeye atıfta bulunmak için eş anlamlı Arapça kökenli bir kelime olan Melengübi'ye sahiptir. Ancak yüceltilmiş Yunan kronikçisi Jenofonte, Türk halkının neden yeraltı konutlarını işgal etmeye karar verdiğini, burada yaşayan sakinleri neye dönüştürdüğünü açıklamıyor. Diğer taraftan birçok araştırmacı araştırma ve cevap arayışı içerisinde. Derinkuyu'nun 4. yüzyılda meydana gelen olaylarda inançları nedeniyle zulüm gören eski Hristiyanlar için bir sığınak olarak hizmet ettiğini öne sürüyor. Bu anlatı ünlü elçi Tarsuslu Pavlus'a kadar uzanıyor. Bildiğiniz gibi Tarsuslu Pavlus daha önce Yahudiydi ve o döneminde binlerce Hristiyan öldürdü. Birkaç yıl sonra olduğu bölgeye baskın olan Hristiyanlığı kabul etti ve Hristiyan olduğunu açıkladıktan sonra binlerce Yahudi'yi katlettiği tarihte yazılıdır. Ünlü elçi Tarsuslu Pavlus'un bölgede vaaz verdiğini düşünürsek büyük bir kıyım yapılmış olduğunu anlamamız zor değil. Bir teori daha var. Derinkuyu labirentinin yapımcıları Frikler ya da Hititler olabilir. İsterseniz önce Hititlere bakalım. Tarih kitapları anıtsal eserlerine rağmen Hitit uygarlığına birkaç sayfa ayırmış gibi görünüyor. Rafine mimarisiyle yabancı ve yerli ziyaretçilerin gözlerini kamaştırıyor. Gerçek şu ki birçok veriyi görmezden geliyoruz. Görünüşe göre veriler M.Ö. 18. yüzyıla kadar izlenebiliyor. Hieroglif yazılarıyla gösterilen bilgiler bugünün dil bilimcileri için bir bulmaca olan karmakarışık yazıları sebebiyle deşifre edilemeyen yüksek zekalı bir halk olduklarını biliyoruz Hititlerin. Mükemmel demirciler ve özellikle tecrübeli denizciler. Bilim adamlarının dikkatini çeken önemli bir tartışma var. Bu tartışma ise Hititlerin kökenleri hakkında.
Bu konu uzmanları bölen bir tartışmadır. Çünkü bazıları Hititlerin eski Türkiye'nin yerel çocukları olduğunu iddia etmekte tereddüt etmezken diğerleri ise Hititlerin Rusya'dan bu bölgeye göç eden insanlar olduğunu iddia ediyor. Şimdi konumuza geri dönersek Derinkuyu çeşitli raporlarda bu bölgenin inşaatçıları olarak gösterilen Hititlerle bağlantılı görünüyor. Ancak bu yeraltı bölgesini uyarlayabilecekleri varsayılsa da yapılmış olan saldırılardan sonra amaçları anlaşılmıyor. Kanıtların azlığı göz önüne alındığında birkaç yıl önce keşfettiğim bir ipucuna göre Hitit sorusunu atabiliriz. 2008 yılında Taos mağarası üzerinde yapılan araştırmaları incelerken 2002 yılında ölen İtalyan kökenli Brezilyalı bir bilim adamı Gabriel D'Annunzio Baraldi'nin etkileyici çalışmalarına rastlamıştım. Çalışmaları hemen dikkatimi çekti. Bilinmeyen bir Amerikan prohistorisine olan inanç hakkındaki hipotezlerini ele aldığımda şaşırdığımı söylemeliyim. Ama Baraldi fikirlerime yakın bir kişilik yapan ve ana tezi Atlantis olan merkezi bir konu var sevgili arkadaşlar. Ve Baraldi'nin Türk Anadolu'sunda geliştirilen eski Hitit yazıtını elinde tutması, Güney Amerika kökenli eski Guarani Tupi'ye benzerlik bulabilmesidir. Doğu Akdeniz'i Amerika'ya bağlayan bu dilsel muammayı Atlantis'ten başka olmayan efsanevi bir kıta köprüsünün varlığına bağladı. Baraldi ayrıca Hititlerin volkanların jeotermal enerjisiyle nasıl başa çıkılacağını bilen, teknolojinin belki de kayıp Atlantis'in mirasçısı olan çok gelişmiş bir bölge ve ırk olduğunu düşünmeye başladı. Hatırlamakta fayda var değerli arkadaşlar. Derinkuyu, jeologların açıkladığı gibi tünelleri ve çevresindeki yeraltı bağlantılarıyla volkanik lavların etkisiyle oluşmuş olduğu da konuşuluyor. Eğer Hititler volkanik lavı jeomanyetik enerji olarak kullanmışlarsa, şimdilik veriler yetersiz olsa da incelenmesi gereken bir olasılık. Derinkuyu'nun resmi olarak 1967 yılında halka açıldığını biliyoruz. Şu ana kadar bilinmeyen birçok seviye var. Belki de o zaman efsanevi Yima ve tarih öncesi sığınaklar hakkında anlatılar bazı cevapları bulmamıza yardımcı olabilir. Graham Hancock ve Colin Wilson gibi bazı alternatif görüşleri olan yazarlar, insanlık buzul çağını geçtiğinde Derinkuyu'nun bir sığınak olarak işlev görebileceğini öne sürdüler. Ve bu kalıntıların Derinkuyu ile yakınlığını göz önünde bulundurduğumuzda bu olasılık daha büyük kanıtlar gerektirebilir. Önemli bir teori ortaya atıldı. Derinkuyu Malta'yla bağlanıyor. Bu çalışmayı yürütürken Derinkuyu hakkında belki de sorunlara ışık tutan yeni bir ipucu ortaya çıktı. Bu gizemli yeraltı kompleksinin işlevi birkaç odası tarafından dağıtılan ses seviyesini arttırmaya hizmet eden bir yapısı olmasıydı. Böylece mesaj göndermeye ve alarmları izlemeye yardımcı olacak sofistike bir genel seslendirme sistemine sahip oldu. Bu tür bir teknoloji sadece Derinkuyu'ya ait değil. Malta Akdeniz'inde aynı paylaşılan evrene işaret eden kanıtlar var. Ve benzerlikler şaşırtıcı. 2015 yılında 20 yıldır Malta'nın gizemlerini, özellikle de yeraltı bölgelerini inceleyen Alman bilim adamı Hubert Zeitmar'la yapılan röportajı inceledim. Araştırması Atlantis'e ve Malta'nın büyük önem taşıyan eski bir koloni olduğuna işaret ediyor. Zeitmar'a göre araştırması sırasında Malta adası mevcut kaynaklara dayanarak geçmişte büyük gücün enerji tesislerini barındırıyordu. Şunu vurgulamakta fayda var. Mevcut uzmanlar tarafından antik teknolojinin gerçek bir harikası olarak kabul edilen akustik özellikleriyle ilgilidir. Hal Saflieni'yi inşa eden eski mimarların sesin insan ruhu üzerindeki gücünü bildiğine, bilişsel genişlemesine ve beyin gelişimine yardımcı olduğuna inanılıyor. Ve bu bölgede keşfedilmiş olan bu alana ait akustik özelliklerin aynıları Derinkuyu'da da keşfedildi. Tünel sistemleri, tünelin ve odaların yerleşimleri, yürüyüş yollarının uzunlukları ve sağa sola dönüşleri aynıydı. Aslına bakarsanız Derinkuyu gizemi başlı başına araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Daha önce de söylediğim gibi Anadolu toprakları, Mezopotamya, İran, Irak gerçek anlamda dünyanın kalbi olduğunu söylememiz mümkün. En kısa zamanda araştırma için Derinkuyu'ya gitmekte fayda var değerli arkadaşlar. Son yıllarda Türkiye'de arkeolojik anlamda çok büyük gelişmeler yaşansa da maalesef ki bu tip alanlarda yabancı araştırmacıların varlığı inanılmaz boyutlarda. Göbeklitepe, Karahantepe ve diğerlerini de düşünecek olursak arkeolojik varlıklarımızın değerini sizce biliyor muyuz?
Bence hayır. Ben Volkan Çelik. Yeniden görüşeceğiz.